Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir mockup çalışması yapacağız. Mockup'ları işte bu benim videoların sonunda ya da işte thumbnail'da falan gördüğünüz şeyleri nasıl yaptığınızı biraz anlatmaya çalışacağım size. Bir arkadaşımız yorumlarda sormuş, ben de yardımcı olmak istedim. Ee, Hem kendimiz var olmayan hani işte efendim söyleyeyim bir dükkanın camına bir görsel çalıştık, işte onu mesela müşteri görmek istedi, hani işte Photoshop'ta bunu yapabilir misin dedi. Bunu hızlı bir şekilde, kolay bir şekilde, hani çok basit zaten, bunu nasıl yapılırız onu anlatacağım. Hem de eee, nasıl diyeyim, hani hazır olanları nasıl düzenliyoruz onları da göstereceğim. Çünkü bunu da bilmeyen arkadaşlar var. İlk etapta onu da öğrenmeliler diye düşünüyorum. Birkaç tane internetten fotoğraf buldum. Kendiniz de yolda geçerken bir tane dükkanın fotoğrafını, böyle köşe dükkanın falan fotoğrafını çekip bakarsınız, bir denersiniz. Hani kendi çektiğiniz fotoğrafta denemek biraz daha avantajlı oluyor. İşte hani her şeyini kendiniz yapmış oluyorsunuz ya. Bu sizi biraz daha tatmin eder diye düşünüyorum. Şöyle ilk önce oluştur diyelim. Şöyle fotoğraflar, birkaç tane fotoğraf buldum ben. Aynı zamanda kendi mockup'larımdan bulduğum mockup'lardan var. Kendi yaptığım mockup'lar var. Onlardan da deneyeceğiz. Bir tane de bayrak deneyebiliriz eğer vaktimiz kalırsa. Şöyle bir tane dükkan fotoğrafı buldum internetten. Sanırım restoran gibi bir yer. Şimdi bunun camlarını, mesela şurası şöyle cam. Şöyle şuradan şuraya bir cam var. Sadece camlarını, şu camlarını kaplayacağız diyelim ki. Bu düz olanlarda yapması gayet kolay. Hani bir sıkıntı yok. Fakat e, şöyle nerede? Şuradaki gibi biraz daha meyilli olduğu zaman biraz sıkıntı oluyor. Çünkü işte bunu eğip bükeceksin, perspektifini denk getirmeye çalışacaksın falan. Bu biraz zor iş. Ha, aynı zamanda şöyle de bir sorun var. Mesela bunu yaptığınız müşteri beğenmedi. Sizden tekrar yapmanızı istedi. O zaman hani işte tekrar tekrar aynı işlemleri yapmak zorunda kalacaksınız. İşte o tasarımı değiştirdiniz. Hani adam mesela logo solda değil de sağda olsun istedi. Değiştirdiniz. Buraya tekrardan aynı işlemleri yapmak zorunda kalacaksın. İşte ölçüsünü ayarlayacaksın, perspektifini ayarlayacaksın. Bunları tekrar tekrar yapmadan işte sadece bir defa yapıp bunu defalarca kullanabilirsiniz. Onu anlatacağım size. Şöyle şu ilk önce şundan başlayalım. Bunu boş verelim hatta. Şöyle etrafında bunun çerçevesinde küçültelim. Ne gerek var etrafına. Hatta şöyle, ya da dursun, duvarda dursun. Belki bir şey de kullanırım duvarda. Bunu yaptık. Diyelim ki buranın ölçüsünü biliyor olmanız perspektif için çok iyi oluyor. Hani ölçüsünü bilmiyorsanız biraz sıkıntı olabilir. Ki genelde hani cama bir tasarım yapacağınız zaman ölçülü yapacaksınızdır. Biz hani denk getirmeye çalışacağım ölçülerini. Çünkü ölçüyü bilmediğiniz zaman biraz sıkıntı olabiliyor. Ölçüyü de mesela buradan çizdiniz. İşte şuradan santimetre yazıyor ya. Oradan onun denk gelecek bir santimetre, mesela işte yüze, diyelim ki yüze. Bunu şurada bir panelden de ayarlayabiliyorsunuz, şu sağ taraftaki panelden. Mesela yüze 50 olsun ölçüsü. Bunu bu şekilde çizince tabi biraz çözünürlük için biraz büyük olması lazım rectangle'ın. Diyelim ki böyle bir ölçüsü var. Bunu kullanabilirsiniz bu şekilde. Hani orantıladığınız için. Şimdi rectangle'ımızı çizdik. Diyelim biraz daha geniş bir cama benziyor. Şöyle. Hani dikdörtgen fakat biraz daha kareye yakın bir dikdörtgen gibi duruyor. Bilemedim. Şöyle gibi. Aynen şöyle bir cama benziyor. Hani orantısını kurmaya çalışıyorum. Tamam. Bunu onaylayalım. Buradan hemen
ilk etapta bunu yapmanız gerekiyor. Tekrar kullanmak için yapıyoruz bunu. Tek seferlik değil. Tekrar kullanacağız. Zaten bir tasarımımız da yok. Şu anda tasarımımızı da üzerine ekleyebilmemiz için akıllı nesneye dönüştür diyoruz. Biliyorsunuz ki akıllı nesneyi dönüştürdüğünüz zaman içerisine gidip düzenlemeler yapabiliyorduk. Mesela hemen fırçamızı alalım. Ha, beyazdaymış zaten. Şöyle karalayalım, kaydet diyelim. Böyle bir şey oldu. Şimdi şuraya şöyle denk getirelim. Şöyle hizalayalım, yakın olsun. Uzak olduğu zaman böyle bug'a girebiliyor çünkü. Perspektif çarpıtma. Şöyle kutucuğumuzu işaretliyoruz. Çarpıt diyoruz. Sonra yaptığımız çalışmayı nereye odaklayacaksak, perspektifini hizalayacağımız bir yer yoksa hani zaten şekli bellidir. Yaparsanız bayrakta göstereceğim. Bayrakta daha iyi anlarsınız hani sonra işte eğri büğrü olan cisimlerde nasıl kullanacağınızı anlamanız için. Şöyle yaptık. Aynen. Şöyle güzel. Bunu okey diyoruz. Bunun hemen maskesini çıkartalım. Maske ne yapacak? Maske işimize yarayacak. Bunu yapıyoruz. Şurada mesela bisiklet var. Böyle detayları eklediğimiz zaman daha hoş duracaktır. Eklemeyebilirsiniz fakat hani bunu buradan silmenizin hiçbir mantığı yok. Daha hoş durduğunu düşünüyorum ben. Hani böyle bir obje falan, bir şey, araba falan olduğu zaman ve onu kestiğiniz zaman böyle işleri daha gerçekçi buluyor, işinizi daha çok beğeniyor diyor. Bak hani sadece bana göstermek için bu kadar uğraşıyor. İşinizi daha iyi yaptığınızı düşünüyorum. Zaten bunu yapıyorsanız ki işinizi iyi yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum ben de. Şöyle hemen bisikletin alalım. Şöyle hafif bir yumuşatma verelim. Hani 1 piksel, 1,5 piksel kadar bir yumuşatma verelim. Tamam dedik. Aynı şey bisikletin serisi için de yapalım. Şöyle hızlıca, çok da özenmiyorum. Şu aralar siz kendiniz girebilirsiniz. Daha hoş. Şöyle. Buna da geçiş yumuşatma verelim. Şimdi bisikleti kestik. Yani şu çiçeği de keselim madem. Hani madem işimizi iyi yapıyoruz. Şöyle çiçeği de keselim. Şöyle tekrar geri getirelim. Aynen. Şimdi buraya bir tasarım yapmamız gerekiyor. Tasarım nasıl yapacağız? Daha önce yaptığımız tasarımlardan bir tanesini buraya yerleştirelim. Yorkshire'ın pankartı kopyalayalım.
buraya gelip katlanmaz. Öncelikle bu Yorkshire'ın tasarımını kullanalım. Şöyle buradan bunu kopyalıyoruz. Hani direkt Illustrator'dan kopyalayabilirsiniz. Sorun yaşarsanız dışarıya export edip şuradan dışa aktar, web için dışa aktar deyip biraz çözünürlüğünü bir tık yükseltip dışa aktarıp yaparsanız daha iyi olacaktır. Çünkü milimle çalıştığımız için mesela kartvizitlerde sorun yaşayabilirsiniz. Onu da anlatacağım. Şöyle bunu buradan kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Evet. Tamam dedik. Şöyle büyütelim. Şöyle. Hani maksat orada bizim yaptığımız iş olsun. Aynen. Mesela bunu şöyle yapabiliriz aslında. Hani şuradan pikselleri seç dersek. Seçimin tersini seç. Şuradan işte geçiş yumuşatma. Şöyle şunun köşelerini bir tık daha yumuşatmış oluruz. Daha hoş durur diye düşünüyorum. Hani ortamla daha iyi uyum sağlar. Bir bakalım bunun arkasında parlama falan var mı? Aynen parlaması falan var. Onu da şöyle yapabiliriz. Şunu alalım. Bir tane daha kopyalayalım. Üst tarafa atalım. Mesela camdaki şu hafif parlamaları da almak istiyoruz. Şuradan şu silgimiz nerede? Evet. Silgimiz burada. Sertliğini düşürelim. Şunu kapatalım. Neyi sildiğimizi görelim. Şöyle şuralardan bir kurtulalım. Şöyle silelim bakalım. Kapıyı da silelim. Bunu şeffaflaştıralım. Aynen şöyle parlama efektini de almış olduk. Ortamla da iyi uyum sağladığını düşünüyorum. İşte şurada ayarlamalardan falan bunu birçok kez yapmıştık. Ayarlamalardan rengi uydur falan diye uğraştığınız zaman ortam fotoğraf çekmişsinizdir. Bu büyük ihtimalle bulutlu bir havada çekilmiş bir fotoğraf. Güneşli bir yerde çektiğiniz zaman duvarlar falan daha böyle sarı olacaktır ki bizim yaptığımız işte tamamen beyaz olduğu için aynen bunu mesela buraya sarartmamız gerekiyor. Ama o tam beyazlığı da şu sonradan eklediğimiz şu biraz almış oldu. Bir gölge ekledi oraya. Daha hoş oldu diye düşünüyorum. Buraya tasarımınızı bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ayrıca şuradan hemen bakalım. Benim bir tane kartvizit mockup'ım vardı. Aynen şu business ne? Aynen. Şimdi karavan yazıyormuş. Neyse. Bunu burada normalde şu şekilde geliyor size. Bunu gölgelerini falan ben biraz kesmişim buradan. Altta daha uzun bir gölgesi varmış, onları kesmişim. Genelde backside, frontside diye ayırmış oluyorlar. Ayırmamış olsa işte dezinc mi falan diye yazıyor. Buraya yine aynı şekilde kesip buraya herhangi bir şey yapıştırdığımız zaman bu mockup mesela daha böyle ortama uyan bir mockup. Şöyle şuradan bir bakalım.
kartvizit almamış mıyız? Alalım kartvizitimizin ön tarafını. Şurada front side kısmına yapıştıralım. Mesela şöyle yerleştirdik. Kaydediyoruz. Kaydettiğimiz zaman direkt buraya alacaktır. Fakat fark ettiyseniz bu biraz daha ortama uyum sağlayan bir kartvizit mockup olduğu için benim şeffaf bıraktığım yerleri görmedi. O yüzden böyle bir problem yaşadığımız zaman şöyle bunun arka kısmına hemencik şöyle beyaz bir zemin atıyoruz. Hani şeffaf kart da böyle mi yapılıyor acaba diye düşünmüyorum. Şeffaf kartı biraz daha farklı yapılıyor. O daha farklı. Belki bir sonraki videoda onu da gösterebiliriz bayrakla beraber. Eğer bayrağı şimdi göstermek niyetinde olmazsam, ki büyük ihtimalle ona yetişemeyeceğiz. Çok uzun oluyor video, sonra izlemiyorsunuz. Şöyle kaydedelim. Yani şunların bir önemi yok şu anlık. Hani siz daha düzgün eklersiniz. Bunun büyük olmasının sebebi yurt dışında kartlar birazcık daha büyük. Daha böyle 9'a 6 gibi bir ölçüsü var. O yüzden bizim yaptığımız kartvizitin ölçüleri böyle biraz garip duruyor mockup'larda. Ama bu güzel bir mockup olduğu için ben bunu beğeniyorum, sık sık kullanıyorum zaten. Hemen arka kısmını da yerleştirelim. Aynı şekilde şöyle Illustrator'dan hemen kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Photoshop'ta da hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela şu şekilde açtınız, yapıştırdınız. Sonra bunu tekrar büyüttüğünüz zaman bunun çözünürlüğü gitgide bunu yapmayın ya da ham halini kullanın. Tabi akıllı nesne yaparsanız böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Şimdi bunun kenarları neden böyle kaldı? Şurası. Şunu da kapatalım. Şöyle yapalım, düzgün görünsün. Aynı. Hani mockup'ları bu şekilde düzenliyoruz. Genelde internetten hazır olarak alıyorum çünkü bunları yapması uzun sürüyor. Photoshop'tan ayrı farklı programlar da kullanıyorlar bunları yapmak için, işte 3D Max falan da kullanıyorlar sanırım. Çünkü hani sadece Photoshop'la yapılması çok kaliteli olmuyor. Hani böyle biraz zaten fark ediyorsunuz, internette görmüşsünüzdür birçoğunu. Tam böyle hani gerçekçi, böyle güzel olmuyorlar. Hani dandik oluyorlar yani. Hani ben pek beğenmiyorum birçoğunu. Bunlar daha hoş, daha böyle kartvizit gibi insanın gözüne daha hoş geliyor. Hazır olanları bu şekilde düzenliyoruz. İşte dükkanları sadece dükkan olarak düşünmeyin. Yani birçok şeyde bu tekniği kullanabilirsiniz. İşte yerleştirdiniz, masanın üzerine fotoğrafını çektiniz. Yine burada dükkanı camını yaptığımız şekilde yapacaksınız zaten. Bu işte perspektifini ayarlayacaksınız, ölçüsünü ayarlayacaksınız. Bunu da zaten aynı şekilde yapacaksınız. Burada mesela ayarlayamazsanız camın resim sünecektir, içindeki resim sünecektir. Hani o yüzden orantılı bir ölçü girmeniz gerekiyor. Rectangle açarken onu da mockup'ları böyle yaparken yine bu tekniği kullanacaksınız. Bu tekniği sık sık kullanacaksınız. Hani temelini oluşturduğu için ilk bunu anlattım. Kartvizit'te bu şekilde yapıyoruz. Hani ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Hani zaten thumbnail'larda falan da görmüşsünüzdür. Hani sık sık. Yani ben genelde hazır olanlarından kullanıyorum. Ekstra yapmaya gitmiyorum çünkü gereksiz. Hani boşa zaman kaybı gibi bir şey. Bulamadığım bir şey olursa kendim yapıyorum.
yapıyorlar bunları. İnternette bunun hani orijinalini bulamadım. Hani mockup halini bulamadım. Hiç mockup halini bulamadım. Hani benzeri falan vardı, işte üçgeni aşağıya doğru olan vardı. Hani onlar falan vardı ama bu şekilde yoktu, yani bu şekilde bulamadım. Hani bunun farklı tarzları vardı. Bunu bulamamıştım. Bunu kendim yapmıştım böyle. Arkası da böyle beyaz. Hani hatta düzgün de kesmemişim, sadece müşteri görsün yeter diye. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Hani eğer açısı olsaydı dükkandaki bir şeyi kullanacaktık. İşte perspektif çarpıtmayı kullanacaktık. Onun haricinde diğer şu işlemlerin hepsini kullandık zaten, orada da görmüşsünüzdür. Burada hani akıllı nesne bunlar. Hep akıllı nesneler. Hani bunları bu şekilde sık sık kullanıyoruz. Mockup'ın temeli bu şekilde oluşuyor. Arabaları falan kaplarken de hemen hemen benzer işlemleri yapıyoruz. İşte araba kaplama işi birazcık daha detaylı, birazcık daha ışık ayarları falan gerektiriyor. Fakat temelini yine bu oluşturuyor, bu tarzda oluşturuyor. Belki diğer videoda, mockup videomuzda onu da yapabiliriz. Bir bakarız ya neler yapabiliyoruz. Şimdilik bu kadarını öğrenmiş olmanız yeterli. Zaten hani internette bol miktarda var. Hani ihtiyacınız olursa oradan kullanırsınız diye düşünüyorum. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ee, Kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.